Herkese merhaba. Bugün bir tank maketiyle karşınızdayım. Üstelik 1/72 ölçekli. Bu ölçek benim çok tercih ettiğim bir ölçek değil fakat Emmo firmasının Takom ile çıkardığı bu T54 kiti gerçekten çok güzel. Kitin detay seviyesi ölçeğine göre oldukça üst seviyede. Kit içerisinde detaylı bir yapım kılavuzu bulunuyor. Hep bahsettiğim tankın referans resimlerini burada bulabiliyorsunuz. Yapım yönergeleri oldukça anlaşılır hazırlanmış. Son kısımda ise 6 farklı T54 model için kamuflaj desenleri ve gerekli boya kodları verilmiş. Yani ihtiyacınız olan her şey mevcut. Maketin yapımına geçtiğimizde önce tekerler ve paletlerle başlıyoruz. Tekerlerin zaman içerisinde uğradığı deformasyonu göstermek için üzerinde bıçak yardımıyla küçük kesikler açıyorum. Daha sonra Tamiya yapıştırıcı ile üzerinden geçip kenarları yumuşatıyorum. Kitin içerisinde paletlerin montajı için bir şablon verilmiş. Paletleri bunun üzerine koyup montajını burada yapabiliyorsunuz. Hem kolay hem de paletlerin olması gereken formda kalmasını sağlıyor. Ben yapıştırma işini Japon yapıştırıcısıyla yaptım. Ancak normal yapıştırıcı da kullanılabilir. Tankın üst gövdesi oldukça detaylı. Ayrıca küçük bir fotoğraf çerçevesi de var. Fotoğraf parçaları bükmek için ayrıca plastik bir parça verilmiş. Başka bir şeye ihtiyaç duymadan parçaya olması gereken şekli verebiliyorsunuz. Parçayı yaptıktan sonra yerine yine Japon yapıştırıcısı ile sabitliyorum. Bu metal parçalar için Tamiya'nın yapıştırıcısını kullanmanız mümkün değil. Kitte araç üzerindeki alet kutular için değişik bir yöntem uygulanmış. Parça düz olarak verilmiş. Siz belirli kısımlardan büküp üzerine kapak kısmını yapıştırdığınızda kutu şeklini alıyor. Kitin montajı sırasında hiç sorun yaşamadım. Üst ve alt gövdeyi tek bir noktadan yapıştırarak kolaylıkla birleştirdim. Kitin detay fakiri tek parçası tankın arka kısmında bulunan ve tankları çamurlu alanlardan çıkarmak için kullanılan kütük. Kütüğe biraz detay eklemek için bıçak yardımıyla çizikler attım. Sonrasında Tamiya yapıştırıcı ile yumuşatıp tekrar aynı işlemi uyguladım.
İstediğim sonucu alana kadar devam ettim. Sonuç en azından başlangıçtan daha iyi. Yine kit içerisinde bir detay olarak çekme halatları metal verilmiş. Bunları Japon yapıştırıcısına batırıp yapıştırıyorum. Tankın kule kısmındaki tutunma demirlerini 0.3 mm kalınlığında bakır tellerle değiştirdim. Yine Japon yapıştırıcısı kullanarak monte ettim. Son olarak topunu da yapıştırıp kule montajını bitirdim. Hemen astar kısmına geçtim ve Ammo One Shot ile astar attım. Ana rengimiz gördüğünüz Desert Sand olacak. Fakat önce biraz beyaz karıştırarak daha açık bir tonda boyayacağım. Alttaki bu açık ton bize chipping için zemin oluşturacak. Heavy chipping sıvısını 2 kat uygulayıp kurumasını bekledim ve ana rengi attım. Sonrasında fazla beklemeden tankın yüzeyini su ile ıslatıp sert bir fırça yardımıyla dökülme efektini elde ettim. Bu dökülmeler ileride işimize yarayacak. Ben kamuflaj olarak Yom Kippur Savaşı'nda Suez kanalında yer almış bir T-54 yapacağım. Kamuflaj maskeleme için elastik macun olarak geçen bu malzemeyi kullandım. İki renk olduğu için iki ayrı maskeleme yapmak zorunda kaldım. Kamuflaj renklerini atmadan önce yine döküntü efekti için chipping sıvısından uyguluyorum. Hemen arkasından rengi atıyorum. Biraz kuruduktan sonra yine yüzeyi su ile ıslatıp sert bir fırça ile efekti elde ediyorum. Kullandığım bu sıvı boyanın altında kalıyor ve üzerine su uygulandığında aktive olarak dökülme efekti oluşmasını sağlıyor. İkinci renk için yine maskeleme yapıyorum ve az önceki işlemlerin aynısını tekrar uyguluyorum.
Bu işlemden sonra da boyayı koruma altına almak ve diğer aşamalara hazırlık için yarım mat vernik uyguluyorum. İki parça dekale uyguladıktan sonra daha eğlenceli kısımlara geçebiliriz artık. Yıkama işlemi için Wash for Wood ve Sandy Yellow Deposit kullanıyorum. Önce koyu renkli yıkamayı mümkün olduğu kadar titiz olmaya çalışarak uygun olduğunu düşündüğüm yerlere uyguluyorum. Çok uzun süre beklemeden fırçamı enamel tinere batırıp fazlalıkları temizliyorum. Devamında Sandy Yellow Deposit'i bir filtre gibi tankın tüm yüzeyine uyguluyorum. Fakat tekrar fazlalıkları temizliyorum. Sonuç tatmin edici fakat işimiz bitmedi. Boyama işleminin başındaki açık tonlu boyayı bir sünger yardımı ile yine belirli bölgelere uyguluyorum. Burada yine çok az uygulama yapmaya çalışıyorum. Özellikle süngeri boyaya batırdıktan sonra üzerindeki fazla boyayı bir kağıt veya peçete üzerinde azaltıp öyle uyguluyorum. Şimdi sivri uçlu ve kaliteli bir fırça yardımı ile bu koyu gri rengi az önceki açık tonlu noktaların içini dolduracak şekilde uyguluyorum. Bu bize sökülmüş boyanın altından görünen metal etkisini yaratacak. Oldukça etkili ve eğlenceli bir yöntem. Bu işlem bittikten sonra iki enamel pas rengini karıştırıp az önce koyu gri ile boyadığım alanlara uyguluyorum. Bu sefer çok dikkatli olmaya gerek yok çünkü yine enamel tinerle fazlalıkları temizleyeceğiz. Bu noktadan sonra tankın kendisi üzerinde başka bir işlem yapmıyorum ve paletlere geçiyorum. Yine koyu gri renge boyuyorum fakat az öncekinden farklı bir ton bu. Bu arada tekerleri göstermedim fakat onları da tankın gövdesiyle aynı tekniklerle boyadım.
Koyu griden sonra bu elimdeki 3 farklı pas rengini su ile inceltip bir wash yani yıkama kıvamına getirip uyguluyorum. İlk rengi uyguladıktan sonra kurumasını bekleyip ikinci rengi aynı şekilde uyguluyorum. Bu da kuruduktan sonra en son Dark Rust uyguluyorum. Tabii ki burada bitmiyor ve Light Dust Deposit rengini çok yoğun olmayacak şekilde paletlere sürüyorum. Son olarak yine bu 3 enamel pas yıkama renklerini bir kürdan ve fırça yardımıyla paletlerin üzerine uyguluyorum. Sonuç benim için yeterli fakat son bir ekleme daha yapacağım. O da metal efekti için Dark Steel Pigment. Onu da kauçuk fırça yardımıyla paletlere uyguluyorum. Sanırım bu kadar yeter. Evet, modeli bitirdik. Ben son anda birkaç ekleme daha yaptım. Umarım beğenirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.